Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Tığ işi kolay ve güzel bir elbise yaptım. Bugün bu elbise anlatımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben bugün elbise anlatımını 1-2 yaş arası bebeklerimiz için yaptım arkadaşlar. Ama siz bu elbiseyi yeni doğan bebek için yapabilirsiniz. 2-3-4 yaş, her yaş kız çocuklarınız için yaparak kullanabilirsiniz. Elbise örgüsüne yakadan zincir yaparak başlıyoruz. 0-1 yaş için benimle aynı sayıda başlayabilirsiniz. Bu yaka arttırma sırasını benim yaptığımdan bir sıra eksik yaparsanız 6-12 ay arası bebekleriniz için olur. Bu yaka arttırma sırasını 2 sıra eksik yaparsanız yeni doğan 3 ay arası bebekleriniz için olur arkadaşlar. 2 yaşından büyük çocuklar için yapmak istiyorsanız bu zincir sayısını daha fazla başlamanız gerekir. Bu ön ve kol bölümlerinde 2 trabzan fazla, arka bölümde de 1 trabzan fazla başlarsanız 2-3 yaş arası çocuklarınız için olur. Bu şekilde düzenli arttırmalar yapabilirsiniz. Elbise örgüsünde iplik olarak sarı renk iplik kullandım. Bakın sarı şeker bir elbise oldu. Kullandığım iplik üzerinde 100 gram iplikte 330 metre var. 1,5 adet iplik kullandım arkadaşlar bu elbise örgüsünde. Burayı ip kordon yaptım, bakın papatyalı ip kordon yaptım. Bu papatyalı ip kordonun içinde çok az miktarda beyaz renk iplik ve yeşil renk iplik var. Ortası içinde bakın bu renk bir sarı renk iplik kullandım. Siz bu elbise örgüsünü her marka iplik ve renkleri kullanarak yapabilirsiniz. Her renk iplik ile çok güzel oluyor. Arka görüntüsüne bakalım. Arka görüntüsü bu şekilde, ince düğmeler yaptım. Bakın buraya. Çok şık ve güzel oldu arkadaşlar. Yapılışı da çok kolay. Herkes yapabilir bu elbise modelini. Bura takım yapmak isterseniz bakın çok güzel bir çanta hazırladım. Kızlarımızın seveceği güzel bir çanta, papatyalı bir çanta. Yine bu elbiseye takım yapmak isterseniz papatyalı şapka yaptım bakın. İsterseniz siz bu şapkanın renginde sarı renkli yapabilirsiniz. Ben beyaz renkli yapmayı tercih ettim. Veya şu şekilde bir saç bandı yapabilirsiniz. Tercihinize göre istediğiniz gibi takım oluşturabilirsiniz. Biz bugün bu güzel elbisenin örgüsünü yapacağız arkadaşlar. Bu ip kordon yapılışında videonun içinde anlatıyorum. Ayrıca anlatımını yaptığım YouTube kanalıma yükledim. Çiçekli ip kordon olarak bakarsanız bulabilirsiniz arkadaşlar. Birçok örgülerinizde bu ip kordonu kullanabilirsiniz. Tığ olarak 5 numara 3 milimetre tığ kullandım. Benim elim çok sıkı değil. Bakın yaptığım örgüler yumuşak oluyor. Sizin eliniz sıkıysa 3,5-4 milimetre tığları kullanırsanız çok daha güzel olur. Ben bugün biraz daha yumuşak olsun diye daha seyrek yapmaya çalıştım arkadaşlar. Bakın çok sıkı yapmadım. Ölçülerini videonun sonunda ölçüyorum. Oraya bakabilirsiniz. Sizin bebeğiniz kilolu bir bebekse 6 aylık bebeği olur arkadaşlar. Zayıf bir bebekse 2 yaş bebek çok rahat kullanır. İpliği tığı hazırlayalım. Hep birlikte bu kolay ve güzel elbise örgüsüne başlayalım. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Videolarıma beğeni ve yorumlarını yapan bütün arkadaşlara ayrıca teşekkür ederim. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar. Yakadan zincir yaparak başlıyorum. İlk ilmeği bu şekilde yapıyorum. Size nasıl kolay geliyorsa ilk ilmeği o şekilde yapabilirsiniz. Zincirleri yapmaya başlıyorum. Çok sıkı zincirler yapmıyorum. 75 zincir yapalım. 75 zincir yaptım. Çok sıkı zincirler yapmadım bakın. 75 zincirin kaç santimetre olduğunu ölçüyorum. 30 santimetre zincir uzunluğu var arkadaşlar. Elimin sıklığına göre 30 santimetre için ben 75 zincir yaptım. Sizin elinizin sıklığına göre daha az veya daha çok sayıda zincir yapmanız gerekebilir. Şimdi bu zincirler üzerine trabzan yapacağız. Trabzan yaparken yaka ayrımlarını da yapıyoruz. Ön bölümleri, kol bölümünü ve arka bölümü ayırıyoruz arkadaşlar. Bakın tığ üzerine iplik alıyorum. 3 ilmek atlıyorum. 1. Bakın tığ üzerindeki ilmeği yapmıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. ilmek içine trabzan yapıyoruz. 10 trabzan yapıyoruz.
Bu sıra başında bakın 3 ilmek atladım. Bu da bir trabzan. 1 2 oldu. 3 4 5 6 7 8 9 10. Bakın 10 trabzan yaptım. 2 4 6 8 10. Tığ üzerine iplik alıyorum. Şu ilmek içine arttırma yeri için bir trabzan, bir zincir, bir trabzan yapıyorum. Buraya kol bölümü için 14 trabzan yapıyorum. Bakın burası arttırma olacak arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Kol bölümü için 14 trabzan yaptım. Arttırma yeri için bakın buraya bir trabzan, bir zincir, bir trabzan yapıyorum. ...20 trabzan yapıyorum. Bakın sıra başında 10 trabzan başladım. Burayı 2 katı yapıyorum. 20 trabzan yapıyoruz. 20 trabzanı tamamlayalım. Bakın arttırma yerinden sonra 20 trabzan yaptım. Bu ilmeğe arttırma bölümü için bir trabzan, bir zincir, bir trabzan yapıyorum. Kol bölümü için bakın buraya 14 trabzan yaptım. Buraya da kol bölümü için 14 trabzan yapıyorum. ...14 trabzanı tamamlayalım. Kol bölümü için 14 trabzan yaptım. Arttırma yeri için bu ilmeğe bir trabzan, bir zincir, bir trabzan yapıyorum. Buraya 10 trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bakın sıra başında 10 trabzan yaptım. Sıra sonunda da 10 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trabzan yaptım. Bakın bu ilk sırada yaka bölümünü ayırdık. Arttırma yerlerini işaretledik arkadaşlar. Bakın sıra başında ve sıra sonunda 10 trabzan yaptım. Arttırma yerinde yaptığım trabzanla birlikte 11 trabzan oluyor. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 11. Kol bölümlerinde 14 trabzan oluyor. Bakın kol bölümünde bir arttırma trabzanı buraya yaptım. Bir arttırma trabzanı buraya yaptım. 16 trabzan oluyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Bakın ilk sırayı bu şekilde yerleştirdik. İkinci sıradayım. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Her ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Bakın arttırma zincirine kadar trabzan yaptım. 2, 4, 6, 8, 10,
11 trabzan oldu. Bu arttırma zincirinin üzerine bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Bu arttırma yaptığım zincire kadar devam edelim. Arttırma zincirine kadar bakın trabzan yaptım. Arttırma yerine bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Bu sırada arttırma yerlerinde bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyoruz. Diğer ilmeklere bir trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bakın son trabzanı bir önceki sırada 3 ilmek atlayarak yaptığım bir trabzan var. Bunun şu 3. ilmeğe tığ takıyorum, trabzan yapıyorum arkadaşlar. İkinci sırada arttırma yerlerinde bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yaptım. Diğer ilmeklere bir trabzan yaptım. Yakanın görüntüsü bakın bu şekilde oldu. Üçüncü sıradayım. Bu sırada arttırma yerlerinde 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapacağız. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmeğe trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Buraya kadar devam edelim. Arttırma zincirine kadar bakın trabzanları yaptım. Bu sırada bu arttırma zincirinin üzerine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. İki trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptım. Diğer ilmeklere bir trabzan yapıyorum. Arttırma yerine kadar devam edelim. Arttırma zincirine kadar tamamladım. Buraya 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere bir trabzan yapıyorum. Bakın arkadaşlar. Bu sırada arttırma yerlerine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapalım. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bu sırada arttırma yerlerinde 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptım. Dördüncü sıradayım. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yapıyorum. Bu sırada arttırma yerlerinde bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapacağız arkadaşlar. Bu arttırma yerine kadar devam edelim. Arttırma yerine kadar trabzan yaptım. Bu sırada arttırma yerinde bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıyorum. Bakın bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yaptım. Bu arttırma yerlerinde bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapalım. Diğer ilmeklere bir trabzan yapalım. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bu sırada arttırma yerlerinde bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yaptım. 5. sıradayım. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Arttırma yerine kadar devam edelim. Arttırma zincirine kadar trabzanları yaptım. Bu sırada arttırma yerine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere bir trabzan yapıyorum. Arttırma yerlerinde 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapalım. Sıra sonuna kadar devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki sıraya başlayalım. Bakın yaka bölümünün örgüsü
Bu şekilde. Yaka bölümünün örgüsü bu şekilde devam edecek. Bir sırada bu arttırma yerinde 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapacağız. Bir sonraki sırada 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan şeklinde arttırma yapıyoruz. Yakanın örgüsüne devam edelim. Yaka bölümünün örgüsünü 9 sıra arttırmalar yaparak tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Benim yapacağım ölçü için bu yeterli. Siz isterseniz 8 sırada bitirebilirsiniz veya 10, 11 sıra olarak devam edebilirsiniz. Bakın arttırma yerlerinde bir sırada 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan yaptım. Bir sonraki sırada 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptım. Santimetre olarak ölçüyorum yüksekliği. 8 santimetre yükseklik var. Bakın arkadaşlar, bu şekilde 9 sırayı bitirdim. 10. sıradan itibaren kol bölümlerini bakın ayıracağız. Gövdenin örgüsüyle devam edeceğiz. 10. sırayı yaparken bakın birleştirme yaparken kol bölümünün ucunda da modeller yapacağız. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Her ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Bu arttırma yerine kadar devam edelim. Arttırma yapacağım yere kadar bakın trabzan yaptım. Bu sırada kol bölümünü de modelli yapacağız arkadaşlar. Şu şekilde bakın birleştireceğiz. Kol çevresinden de model yapacağız. Bu arttırma yerine 2 trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bakın şu şekilde devam etmek için arkadaşlar bu arttırma yerine 1 trabzan yapıyorum. Devam etmiyorum. Kol çevresinde devam ediyorum. Bakın şu şekilde örgüyü çeviriyorum. Düzgün gelmesi için bakın düz taraftan devam ediyorum arkadaşlar. Düzgünlüğünü şuradan anlayabiliriz. Bakın yaka bölümünün düz tarafının görüntüsü bu şekilde. Ters tarafı bakın bu şekilde görünüyor. Kol çevresinde modelleri düz taraftan yapacağız. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu ilk ilmek üzerine 6 trabzan yapıyorum. Bakın aynı ilmek içine 6 trabzan yapıyorum. Zincir yapmadan bakın bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe bir sık iğne yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe 6 trabzan yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. 6 trabzan yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde modeller yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar modelleri yaptım. Bakın son ilmek üzerine 6 trabzan yaptım. Kol bölümünde bu şekilde modelli oldu arkadaşlar. Son yaptığım modeli kol altında bulunan bakın şu ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu arttırma yerine 2 trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere birer trabzan yapıyorum. Bakın kol bölümünün görüntüsü bu şekilde. Bu arttırma yerine kadar devam edelim. Arttırma yerine kadar trabzan yaptım.
Bu arttırma yerine 2 trabzan yapıyorum. Bakın ön bölüm için 2 trabzan yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bakın burada devam edeceğiz arkadaşlar. Arka bölüme bu arttırma yerine 1 trabzan yapıyorum. Devam etmiyorum. Kol bölümünde modelleri yapıyoruz. Bakın bu kolda da aynı yaptım. Şu şekilde bakın arka bölüme devam etmiyorum. Kol bölüme model yapacağız. Bu ilk ilmek üzerine 6 trabzan yapıyorum. Bakın aynı ilmek içine 6 trabzan yaptım. Zincir yapmadan bir ilmek atlıyorum. Sık iğne yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. 6 trabzan yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Modellere devam ediyorum. Bakın bu şekilde. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar modelleri yaptım. Son yaptığım modeli kol altında yaptığım bakın şu ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bakın şu şekilde tutuyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Bakın kol bölümünün görüntüsü bu şekilde oldu. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bakın arka bölüme devam ediyoruz arkadaşlar. Şu arttırma yerine 2 trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere 1 trabzan yaparak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bakın görüntüsü bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi trabzan sırası olarak devam ediyoruz. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. Her ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Bu kol altı yaptığımız yere kadar devam edelim. Bakın buraya kadar trabzan yaptım. Kol altında da devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın gördüğüm ilmeklere trabzan yapıyorum. İlmekler görünüyor zaten bakın. Her ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bu kol altına kadar devam edelim. Diğer kol altına kadar bakın tamamladım arkadaşlar. Burada yine bakın gördüğüm bu ilmeklere trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Trabzan sırası olarak devam ediyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmeğe trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar trabzan yaparak tamamladım. Bakın arkadaşlar bu arttırmayı bitirdiğim sıradan sonra 1, 2, 3, 4 sıra yaptım. Ben burada bitiriyorum. Bakın arka bölümünü yapacağız. Şimdi buraya pat yapacağız. Patın birisine düğme iliği yapacağız. Diğer patı düz yapacağız. Siz daha büyük çocuk için yapıyorsanız bunu 5-6 sıra olarak trabzan sırası yapabilirsiniz. Ben burada bakın 4. sırayı yaptım, bitirdim. Şimdi patları yapalım. Bakın buraya düğme iliği yapacağız. Düğme iliğini yapmadan önce bir sıra sık iğne yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Her trabzan sırasına 2 sık iğne yaparsanız güzel denk geliyor arkadaşlar. Bakın bu şekilde.
Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar sık iğne yaparak tamamladım. Bakın bir sıra sık iğne yaptım arkadaşlar. İkinci sırada düğme ilikleri yapacağız. Düğme iliklerini nereye yapacağımıza bakıyorum. Bakın ilk düğme iliğini ben buraya yapıyorum. İlk başa. İkinci düğme iliğini de şuraya yapıyorum. Bakın orta sayılır arkadaşlar. Üçüncüyü de buraya yapıyorum. Bakın 3 düğme iliğin yerini işaret yaptım. Siz isterseniz 2 düğmeli yapabilirsiniz. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Bakın bir zincir yaptım. Düğme iliği için 2 zincir yapıyorum. Bakın çok sıkı yapmadım arkadaşlar. 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe sık iğne yapıyorum. Siz büyük düğme dikecekseniz 3 zincir yapabilirsiniz. İkinci düğme iliğine kadar kaç sık iğne yaptığımı sayıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sık iğne yaptım. Düğme iliği için 2 zincir yapıyorum. 2 ilmek atlıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bu iki düğme iliği arasına kaç sık iğne yaptıysanız buraya da aynı yapacağız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sık iğne yaptım. Düğme iliği için 2 zincir yapıyorum. Bakın çok sıkı zincir yapmadım. 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe sık iğne yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Benim 3 sık iğne oldu. Sizin 4-5 sık iğne de olabilir. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Her ilmek üzerine bir sık iğne yapıyorum. Bakın bu düğme iliğinin üzerine buraya 2 zincir yaptım. 2 sık iğne yapıyorum. Diğer ilmeklere birer defa sık iğne yapıyorum. Çok sıkı yapmıyorum arkadaşlar. Bakın düğme iliği için yaptığım 2 zincir üzerine 2 sık iğne yapıyorum. Diğer ilmeklere sık iğne yapıyorum. Düğme iliği için yaptığım 2 zincir üzerine 2 sık iğne yapıyorum. Son ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Bakın düğme ilikleri daha belirgin oldu. 1, 2, 3 düğme iliği yaptık. İpliği kesiyorum. Bakın düğme iliği yaptığım patı bitirdim. Diğer patı yapacağız. Buraya düğme iliği yapmayacağız. Bakın bunu yakadan başlıyorum. Yakanın şu ilmekten ilmek yapıyorum. Siz isterseniz bağlama yapabilirsiniz arkadaşlar. İpliği bağlayabilirsiniz. Bir zincir yaptım, sağlamlaştırdım. Sık iğne yapıyorum. Bir sıra sık iğne yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sık iğne yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İlmekler üzerine sık iğne yapıyorum. Düğme iliği yapmıyoruz arkadaşlar bu patta. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar sık iğne yaptım. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. Her ilmek üzerine sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim.
Sıra sonuna kadar bakın sık iğne yaptım. Bu patı da bitirdik arkadaşlar. Bakın şimdi bu iki patı birleştireceğiz. Elbisenin model bölümüne başlayacağız. Bakın görüntüsü bu şekilde oldu. Birleştirme yaparken şuna dikkat edelim. Bakın düğme iliği yaptığımız bu pat üstte kalacak. Bakın şu şekilde yerleştiriyorum. Bu düğme ilikleri olan üst pat oluyor. Düz yaptığım pat altta kalıyor. Burada bakın bu pat var. Bakın 1, 2, 3. ilmeğe tığ takıyorum buradan. İlmek ucunu çekiyorum. Bir zincir yapıyorum. Sağlamlaştırdım arkadaşlar. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bakın bu bir ilmeği atlıyorum. Şu ikinci ilmeğe bakın uç noktada bulunan ilmek. Burada da şu ilmek birlikte alarak bu ilmekler içine 6 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. Aynı ilmek içine 6 trabzan yaptım. Bakın iki patı da birleştirdik. Bir zincir yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Bu ilmeğe 6 trabzan yapıyorum. Aynı ilmek içine 6 trabzan yapıyorum bakın. Bir ilmeğe 6 trabzan yaptım. Bir zincir yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Bir ilmek içine 6 trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde oluyor. Aralarda birer ilmek atlıyoruz. 6 trabzan yapıyoruz. Bakın bir ilmeğe bir ilmek atlıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bir ilmek atlıyorum. Bir ilmek içine 6 trabzan yapıyorum. Bakın sık iğneden önce ve sonra birer zincir yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bir zincir yapıyorum. Bakın bir ilmeğe 6 trabzan yaptım. Bu ilmeği atlıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İlk başladığım ilmeğe ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bakın modellerin görüntüsü bu şekilde. Bu sırada modelleri yerleştirdik. Bakın arkadaşlar bu şekilde oldu. Şimdi modelin ikinci sırasındayız. Model 2 sıradan oluşuyor. Örgüyü çeviriyorum. Burada yaptığım 6 trabzan var. Bunun şu ilk trabzana bakın tığ şu şekilde tığ ilmeğin üzerine yapmıyorum. Bakın buna yapmıyorum. Şu şekilde boşluğa takıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Bu sırada trabzanları boşluktan alarak yapacağız. 3 zincir yapıyorum. Bu 3 zincirde bir trabzan oluyor. Tığ üzerine iplik alıyorum. 2 trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bakın şu şekilde. Tığ trabzan boşluğuna takıyorum. Trabzan yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. Burada 3 trabzan var. Bunları da boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Bakın sıra başında yaptığım 3 zincir ile birlikte 3 trabzanı boşluktan aldım, trabzan yaptım. 2 zincir yaptım, 3 trabzanı boşluktan aldım, trabzan yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum. Zincir yapmıyorum. Burada bulunan bakın 6 trabzan var. 3 trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum. İki zincir yapıyorum.
3 trabzanı boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Diğer modelde yine 3 trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. 3 trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bakın model görüntüsü bu şekilde oluyor. Trabzanları boşluktan alarak yaptığımız için düz taraftan kabarık bir görüntü elde ediyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bu sıra başında yaptığım bakın 3 zincir var. Şu ilmeğe tığ takıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Bakın model sırasında ikinci sırayı yaptım. İlk sırada 6 trabzan yaptım. Bu sırada bu 6 trabzanın ilk 3 trabzanı boşluktan aldım, trabzan yaptım. 2 zincir yaptım. 3 trabzanı boşluktan aldım, trabzan yaptım. Bakın görüntüsü bu şekilde oldu. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. Bu model ortasına 6 trabzan yapıyorum. Bakın elim çok sıkı değil. Ben sıkı yapmıyorum trabzanları arkadaşlar. Tığ işi örgülerde eliniz sıkıysa yaptığınız tığ işi örgüler çok sert olur. Bakın 6 trabzan yaptım. Bir zincir yapıyorum. Bu iki model ortasına sık iğne yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Diğer model ortasına 6 trabzan yapıyorum. Bakın 6 trabzan yaptım. Bir zincir yapıyorum. Bu iki model ortasına bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. 6 trabzan yapıyorum. Model çok kolay gördüğünüz gibi. Herkes yapabilir bu modeli. 6 trabzan yaptım. Bir zincir yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son model ortasına 6 trabzan yaptım. Bakın çok sıkı yapmıyorum arkadaşlar. Bir zincir yapıyorum. Bu ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bakın bu sırada model ortasına 6 trabzan yaptım. Bir zincir yaptım. 2 model ortasına sık iğne yaptım. Örgüyü çeviriyorum. Bakın bu ilk trabzan olan bu boşluğa ilmek kaydırma yaparak geçiş yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Bakın bu ilk trabzan üzerine 3 zincir yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum. Şu trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Sıra başında yaptığım 3 zincir ile birlikte 3 trabzan oldu. 2 zincir yapıyorum. 3 trabzan, bakın şu şekilde tığı boşluğa takarak trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Diğer 6 trabzanın ilk 3 trabzan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. İki zincir yapıyorum. Bu 3 trabzan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Diğer modelde yine 3 trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. 3 trabzan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bu model ortasına 6 trabzan yaptığım sıradayım. Buraya 6 trabzan yapıyorum.
Bir zincir yapıyorum. 2 model ortasına sık iğne yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Model ortasına 6 trabzan yapıyorum. Bakın arkadaşlar. Modelin görüntüsü bu şekilde oluyor. Elbisenin etek bölümü bu 2 sıranın tekrarı ile olacak. Yapacak olduğunuz çocuğun büyüklüğüne ve sizin tercihinize göre bu model sırasını tekrarlayarak elbise örgüsüne devam edelim. Etek bölümünü yapacağım ölçüye göre tamamladım. Kaç model sırası yaptığımı sayıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sırayı bitirdim. 11. sırada örgünün ters tarafından 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yaptığım sırada bitirdim arkadaşlar. Santimetre olarak ölçüyorum. 23 santimetre yükseklik var. Siz tercihinize göre elbisenin uzunluğunu 1-2 sıra devam edebilirsiniz veya daha kısa yapabilirsiniz. Ben burada bitiriyorum. Şimdi uç bölümü yapacağız. Bakın en son burada ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştirdim. Şu şekilde tutuyorum. Bir zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu model ortasına 8 trabzan yapıyorum. Sekiz trabzan yaptım. Bir zincir yapıyorum. 2 model ortasında bu boşluğa sık iğne yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Model ortasına 8 trabzan yapıyorum. Trabzanları çok sıkı yapmıyorum arkadaşlar. Sekiz trabzan yaptım. Bir zincir yapıyorum. 2 model ortasına sık iğne yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. 8 trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde model yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son model içine de bakın 8 trabzan yaptım. Bir zincir yapıyorum. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar, elbise örgüsünü bitirdik. Çok güzel oldu uç bölümde. Bakın çok şirin oldu elbise arkadaşlar. Elbiseyi bu şekilde kullanabiliriz. Ama ben bel örgüsünün buraya bir çiçekli ip kordon yaparak takmak istiyorum. Siz tercihinize göre ip kordon takmadan da kullanabilirsiniz. Kurdale de takabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bu şekilde bir çiçekli ip kordon yapacağız. Bu ip kordonu yapalım, elbisemize takarız. Çiçek örgüsünü ilk önce bu orta bölümde bulunan sarı renkli yeri yapıyoruz arkadaşlar. Onun için bu renk bir sarı renk iplik kullanıyorum. Siz isterseniz daha açık renkli sarı renk iplik tercih edebilirsiniz. Sihirli halka yapıyorum. Bakın şu şekilde parmağımın üzerine doladım. Bu doladığım ilmekten ilmek yapıyorum. Sihirli halkayı oluşturdum. Bir zincir yapıyorum. Sihirli halka içine 8 sık iğne yapıyorum. Bakın şu şekilde ilmek alıyorum. Bir defa da çıkarıyorum. İlmek alıyorum. Tığ üzerinde 2 ilmek var. Bir defa da çekiyorum bakın. 2 3 4 5 6 7 8 8 sık iğne yaptım. İplik ucunu çekiyorum. Bakın
burayı birleştirdim. İlmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bakın ilk yaptığım bu sık iğnenin üzerine tığ takıyorum. Bu ipliği de üste alıyorum. Bakın şu şekilde iplik aldım, çektim. Tığ üzerinde bulunan ilmekten de çektim. İlmek kaydırma yaparak burayı birleştirdim. Bir zincir yapıyorum. Tekrar bu 8 ilmek üzerine birer defa sık iğne yapıyorum. 1 2 Her ilmek üzerine bir sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. İplik ucunu da içinde tuttum. Bakın 8 sık iğneyi yaptım. İlk yaptığım bu ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Arttırma yapmadığımız için bakın bu şekilde bir görüntü elde ettik. İpliği kesiyorum. Bakın orta bölümünü hazırladık. Şimdi bu beyaz renkli iplik ile bakın bu yaprak bölümlerini yapacağız. Herhangi bir ilmekten başlayabilirsiniz. Ben bu ilmekten başlıyorum. Bakın beyaz renkli iplik ile ilmek yapıyorum buradan. Bir zincir yaptım, sağlamlaştırdım. 3 zincir yapıyorum. 1 2 3. Tığ üzerine 2 defa iplik doluyorum. Aynı ilmeğe 2 üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 defa da çıkardım bakın. Tekrar 2 defa iplik doluyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. 2 üçlü trabzan yaptım. 3 zincir yapıyorum. Bu bakın aynı ilmek içine ilmek kaydırma yapıyorum. Şu iplik uçlarını kesiyorum. Bakın ilmek kaydırma yaptım. Yaprağın birisini hazırladım. Buraya 8 sık iğne yaptık arkadaşlar. Bu her ilmek üzerine bir yaprak yapacağız. 8 yapraklı çiçek olacak. Papatya olacak. İkinci ilmeğe ilmek kaydırma yaparak geçiş yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. 2 defa iplik doluyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Aynı ilmeğe bir üçlü trabzan daha yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Aynı ilmeğe ilmek kaydırma yapıyorum. Diğer ilmeğe ilmek kaydırma yaparak geçiyorum. 3 zincir yapıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum.
son yaprağı yapıyorum arkadaşlar. Bakın ilmek kaydırma yaparak yaptım. Bu ilk yaptığım yaprak ile bakın tekrar bir ilmek kaydırma yapıyorum. Bitiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın papatyamızı hazırladık. Bakın bu şekilde oldu. Çok güzel oldu. Çiçek örgüsünü tamamladık. Şimdi ip kordon yapacağız arkadaşlar. Bu iki çiçeği ip kordon ile birleştireceğiz. Ben bu renk bir yeşil iplik ile yapıyorum. Siz tercihinize göre ip kordonu istediğiniz renk iplikleri kullanarak yapabilirsiniz. İpliğin içinden bakın iç ucunu da çıkardım. Diğer ucu ile birleştiriyorum. İki katlı yapıyorum. İplik çok kalın değil. Bakın bu kalınlıkta bir iplik. İki katlı iplik kullanıyorum. Yaptığım bu çiçeğin bakın ilmek kaydırma yaptığım şu ilmek var. Buna ipliği bağlıyorum. Buradan ilmek yapıyorum. Zincirler yapacağız. Bakın iki katlı iplik ile. Şu ipliği de şu şekilde içte tutuyorum. Bakın her zincir arasında iplik ucunu kaybetmek için bu şekilde yapıyorum. Çok sıkı zincirler yapmıyorum. Artık ipliği kesebilirim. Şu şekilde iplik ucunu kestim. Zincirler yapmaya devam ediyorum. Bu zincir sayısı yapacak olduğunuz çocuğun bel ölçüsüne göre değişir. Zincirleri tamamlayalım. Sonra bu çiçek ile birleştireceğiz. İp kordon örgüsünü tamamladım. Bakın çok sıkı zincirler yapmadım. İpliği kestim. Bununla birleştireceğiz. Birleştirmeden önce elbisenin bel örgüsünün buraya takacağız. Sonra birleştireceğiz arkadaşlar. Kaç santimetre yaptığımı ölçüyorum. Bakın ikiye katladım şu şekilde. Santimetre yani 1 metre zincir yaptım arkadaşlar. Siz yapacak olduğunuz çocuğun bel ölçüsüne göre bunu istediğiniz kadar fazla veya eksik yapabilirsiniz. Bakın şu şekilde elbisenin bel örgüsünün buraya ölçtüm. Bağlayacağız. Bakın böyle fiyonk yapacağız arkadaşlar. İlmek içinden çekiyorum, sökülmesin geriye. Elbisenin orta noktasını buluyorum. Bakın burası elbisenin orta noktası. 2 ilmeğe bakın şu şekilde tığ taktım. İçinden çekiyorum. Bakın 1 2 3 trabzan, 2 trabzanı şu şekilde alıyorum. 1 trabzan altta kalıyor. Siz isterseniz 2 altta 2 üstte bırakabilirsiniz. Görüntüsü bu şekilde oluyor. Sıra sonuna kadar takarak devam edelim. Kordonu sıra sonuna kadar taktım. Şimdi bu ucuna da buradaki çiçek gibi çiçeği birleştireceğiz. Bakın ilmeği içinden çekmiştim. Bunu çıkarıyorum. Burada ilmeğe tığ taktım. Herhangi bir ilmek kaydırma yapmıştık. Bakın arkadaşlar bu çiçekler arasında herhangi birinden başlayabilirsiniz. Şu şekilde tığ takıyorum. İplik aldım. İlmek kaydırma yapıyorum. Bakın birleştirdim. İlmek aldım. Çekiyorum. Bakın artık birleşti arkadaşlar.
Bakın çok güzel oldu. Papatyalı elbisemiz kullanıma hazır. Bakın düğmeleri de çok güzel oldu burada arkadaşlar. Arka görüntüsü bu şekilde. Kolları bu şekilde. Ölçülerini söylüyorum. Buradan gövde genişliğini ölçüyorum. 24 santimetre. Yüksekliğini söylüyorum. Tam yükseklik 34 santimetre. Kol altından yüksekliğini ölçüyorum. 24 santimetre. Ben bugün 1 yaş bebek için yaptım arkadaşlar. Bakın bu şekilde oldu. Sizin bebeğiniz kilolu bir bebekse 6 aylık bebek için olur. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.